Paşam, 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 Tahsin paşam, Tahsin paşam, Tahsin paşam. Şey nerede? Şey nedir? Hünkârımız neredeler? Nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin geldiğiniz iyi oldu. Paşalar toplantıya çağrıldı. Siz de buradan ayrılmasanız iyi eder. Tahsin paşam, Tahsin paşam. Şu bizim Sebahattin nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir bilginiz, malumatınız var mı? Sizin Sabahattin'i benden sual ediyorsunuz. Anlamadım. Yok. Şu oruç beni sersemletiyor da o bakımdan manasızca konuşuyorum. Mühim bir şey değil. Unutun, unutun. Mahmut Paşam, oruç tutanı ihya eder. Eğer sizi sersemletiyorsa oruçla aranızdaki münasebeti gözden geçirin rica ederim. Toprağın savaşla kazanılma devri kapanmıştır. Artık medeni dünyada savaşlar iktisadi. Eğer paranız varsa istediğiniz toprağa sahip olabilirsiniz. Filistin topraklarını para vererek mi alacaksınız? Hayır, onlara daha iyi bir hayat vaat ederek. Payitahttan bir avuç toprak vereceğim ve karşılığında uçsuz bucaksız Filistin tarlalarını alacağım. Filistin'den toprak alsan ne olacak? Tamamına nasıl sahip olacaksın Herzl? Sadece bir mahallesine sahip olduğunuz koca bir şehrin bütün hayatıyla oynayabilirsiniz. Diyelim o şehir çok sessiz, sakin bir yer olsun. O zaman siz mahallenize eğlencenin en çılgınını, kadınların en güzelini koyun. Ve müziğin sesini sonuna kadar açın. O şehir o mahalleye benzeyecek. Filistin'in ve Kudüs'ün mahallelerinde Yahudiler dolaşmaya başlayacak. Müziğin sesini sonra açacağız. Yahudi olmayanlar bile Siyonistleşecek. Sabahattin, ne güzel sürpriz. Seninle hususi konuşmalıyım. Rica ederim, hazırlan çıkalım. Sebahattin, ne bu hal? Sarayla hususi konuşmalıyım. Mühim mesele. Neymiş bu mesele? Melike. Samir'in kız kardeşi Melike. Çıkalım. Bu Melike abisinin ölüm emrini senin verdiğini biliyor mu? Hayır, her şeyi Hiram'dan biliyor. Hürriyet aşığı Samir'i de boşu boşuna harcadınız ya. Neyse. Medeniyet savaşında kahramanlara olduğu kadar kurbanlara da ihtiyaç var Sabahattin. Biliyorum Sara. Biliyorum. Anlatsana Sabahattin. Gel Sara gel. Anlatacağım. Gel. Ne oluyor Sabahattin? Gidiyoruz. Nereye? Şehzade Abdülkadir seni tutukladı. Neden yapıyorsun bunu Sabahattin? Bir kurban vermemiz lazımdı Sara. Ben de seni seçtim. Sen istikbal vaat eden biriydin. İşte onu kaybetmemek için seni kurban veriyorum. İstikbalini inşa eden bizdik Prens Sabahattin. Sen beni değil, istikbalini kurban veriyorsun. Yıldız'a çek. Hünkârım, defteri Hiram'ın elinde gördüm. Tam indireceğim sırada Söğütlü geldi ve mani oldu. Ben emrettim evladım. Hünkârım, Hiram'ı defalarca elimden kaçırdım. Hepsinde bizim merhametimizi kullandı. Lakin şimdi sizin emriniz üzere bıraktım. Mahcubum ve manalandıramıyorum hünkârım. Evladım. Hiram yorgun bir mermidir. O mermiyi sen yordun. Düşeceği yeri biz biliriz. O düştüğü vakit sen de orada olacaksın. Lakin defteri kaptırdık. Hiçbir şeyi kaptırmadık.
Hiram Vatikan'ın casusudur. Son şifreli konuşmalarında bizimle alakalı bir sırrı saklar. O sırrı öğrenebilmemiz için senin onu öldürmene mani olduk. Defter için geldiklerini bildiğinizden onlara sahte defter verdik. İngilizler defterde Hintli Müslümanların adları var sanarken kendileri için çalışan Hintlilerin isimlerini bulacaklar. Çıkabilirsiniz. Murad'ı kaçırmaya kim gelmiş paşa? Henüz bilmiyoruz hünkârım. Lakin Şehzadeniz Abdülkadir Efendi haini yakalamak için kendisi gitmek istemiş. Ne dersin paşa? Şehzademiz Abdülkadir Efendi dedelerinin siyasetini anlamış mıdır? Hakiki bir şehzade olmak için azmeder mi? İnşallah hünkârım, inşallah. Onun adam olmasını çok istiyorum. Çok. Erkan'ı vesvese geliyor. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun Bidar kadın. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun, beraber olsun diyeceğim ama siz şimdi kim bilir ne meselelerle meşgulsünüzdür. Ben değerli vaktinizi meşgul etmeyeyim. Teessüf ederim Bidar kadın efendi. Yani bu son sözünüze kırıldım vallahi. Biz devletimizin bekası dışında ne işle meşgul olacağız? Eminim öyledir Mahmut Paşa. Bidar kadın. Nahoş bir durum yoktur inşallah sarayda. Ya da ne bileyim can sıkıcı bir mesele falan. Çok şükür yoktur. Ama siz niye böyle endişelisiniz? Hayırdır? Yok, yok canım. Ne endişesi? Seniham yersiz bir evham yaptı o kadar. Yoksa endişe falan yok. Hadi biz gidelim Seniham. Hayırlı akşamlar. Henüz Sabahattin'i saraya getirmemişler demek. Yoksa Bidar kadın laflarıyla bizi boğardı. Gene de vaziyetimiz vahim Seniham. Vah halimize. Sabahattin. Fecihat Seniham, fecihat. Bittik biz. Ne oldu? Ben son bir kez elini tutayım. Ne oluyor Mahmut? Bu kim? Ha, kurtulduk. Sebahattin zehir gibi bir tertipte bulunmuş. Bu arkadaki kadın Sara Hedeya. Onu yakalatmış. Gel. Mahmut Paşam. Ha. Mabeyne çağrılıyorsunuz. Tahsin Paşam, sizin haberiniz var mıdır? Toplanmamıza sebep olan hadise nedir? Tahsin Paşa'nın haberi olmaz mı hiç? Tahsin Paşa gölge padişahımızdır. Aman paşam, duymamış olalım. Bizim ne öyle bir derdimiz ne de sevdamız vardır. Tahtın sahibi tektir. Gözünü dikenlerin gözünü çıkarmak da vazifemizdir. Latife canım, latife. Destur! Sultan Abdülhamid Han Hazretleri! El muzaffer daima! Daima bismillah. Paşalar, demir yolu hamlemizi yeniden başlatıyoruz. Tahsin Paşa, demir yolu için yeterli miktar toplandı mı? Tamamlandı sayılır hünkâr. Maşallah, maşallah. Vazgeçeceğimizi düşündüler.
Lakin biz sabit bir yol üzere yürümeye vazifeliyiz. İmanla ve ısrarla, önümüze çıkan manilerle Bismillah çekip mücadele etmeye azimliyiz. Hünkârım, bu demiryolu işini Almanlarla beraber mi yapacağız? Belki. Yarın hem İngiliz hem Alman şirketinin yetkililerini çağıracağız. Bir ihale tertip edeceğiz. Layıkıyla bu yolda kim bize ortak olursa yolumuza onunla devam edeceğiz. Hünkârım, daha önce İngilizlerle bir... Hatırlatmanıza lüzum yok paşa. Mehmet Paşa, İngiliz şirketini bu sefer siz temsil edeceksiniz. Mahmut Paşa, siz de Alman şirketine ilişkileri yürüteceksiniz. Tahsin Paşa, sözleşmeyle alakalı şirket yetkililerini davet ediniz. Emri ferman efendimizindir. Sizler de şahit olunuz paşalar. En ufak bir ihmalde affımız olmayacaktır. Ceza affedilir. Lakin suç affedilmez. Çıkabilirsiniz. Kemalettin ve Tahsin Paşalar kalsınlar. Allah versin, Allah versin. O kadın mı geldi Murat Efendi'yi kurtarmaya? Abdülkadir, eğer üzerinde birazcık hakkın varsa bana doğruyu söyle. Sabahattin. Murat Efendi'yi kurtarmaya Sabahattin geldi. Neden? Neden o kadını getirdin öyleyse? Çünkü mesele Sabahattin meselesi değil validem. O sadece bir hürriyetperver. Ama Mahmut Paşa devlet yıkılsın istiyor. Zararın ta kendisi odur. Sabahattin'i seversin bilirim. Ama bu işe duyguların karışmasın Abdülkadir. Eğer bu işle bir alakası olmasaydı oraya gelmezdi. Validem, bakın bildiğiniz gibi değil. Ne bildiğim gibi değil oğlum. Sen Sabahattin'i babasından farklı mı sanırsın? O vakit bana öyle bir sebep söyle ki bu meseleyi hünkârımız duymasın. Mahmut Paşa'nın ihanetini meydana çıkaracağım. Ama sizden ricam, bu meseleyle ilgili benim hamlemi bekleyin. Oynadığın oyun o kadar büyük bir oyun ki eğer sen kaybedersen hep beraber kaybedeceğiz. Merak etmeyin. Bu sefer biz değil, onlar kaybedecek. Hünkârım, bağışlayın lakin... İngilizleri neden çağırdığımı merak edersin. İngilizler bize harp ilan edecek paşa. Harp sancağımızı açtık say. Lakin şimdilik kutunun içindedir. İngilizler bizzat mı cephe açacakmış? Bize cephe açamazlar. Hilafet gücümüzden korkarlar. Bu sebeple ya Rusları ya Sırpları yahut Yunan üzerimize salacaklar. Biz de o vakte kadar harp hazırlıklarımızı yapıp silah alıp tabyalarımızı imar edip ordumuzu denetlemek için zaman kazanacağız. İngilizleri bu sebeple çağırırım. Onları biraz oyalayacağız paşa. Dostunu yakın tut. Düşmanını daha da yakın. Kimin saldıracağını nasıl öğreneceğiz? Hiram'ın Vatikan'la şifreli mektuplaşmalarını çözdük. Anladığımız kadarıyla Hiram bize kimin saldıracağını biliyor. Hünkârım, yakalayalım Hiram'ı, binelim tepesine konuşturalım. Konuşmaz. Tilkiyi ancak avının peşindeyken gafil avlayabilirsin. Onu ava davet edeceğiz. Av kim olacak? Bizzat ben, paşa. Vatikan'ın Hiram'a gönderdiği mektupta bizim tekke ziyareti yapacağımız ve tebdili kıyafet gideceğimiz yazıyor olacak. Ama bu suikast emri gibi olur hünkâr. Evladım. Hiram'ın Vatikan'a telgraf çektiği eve git. Bizim tertiplediğimiz hatta gir. O hattan bu şifreleri gönder. Hiram onları görecektir ve peşimize düşecektir.
Hiram'ın önüne kendimiz atarak mı konuşturacağız? Bize kimin savaşı ilan edeceğini öğrenmemizin başka yolu yok paşa. Avcılar geveze olur. Besmeleyle çıktım yola. Selam verdim sağa sola. Ah benim devletli efendim, Bahti Şerif hayrola. Allah senin iyiliğini versin Mahmut. Dur artık daha fazla yeme. Vallahi çatlayacaksın şimdi. Yahu sahurda bu kadar yenir mi? Bak böyle gidersen değil iftara bayrama kadar zor boşalacak o miden ben sana söyleyeyim. Mahmut, ne diyorum ben sana? Of. Neyse. Ezan vakti yaklaşıyor. Ben abdest almaya gideceğim. Size de afiyet olur inşallah. Sağ olun. Allah kabul etsin validem. Sebahattin. Yemin ederim. Sana yemin ederim. Yarın harbiden oruç tutacağım. Öğlene kadar tutarsınız pederim. Öğlenden sonra bana satarsınız. Yok. Öyle olmaz. Bu sefer harbiden oruç tutmak zorundayım. En kötü ihtimal ikindiyi zorlarım. Neden dersen? Çünkü işler çok ters gidiyor. Vallahi pederim, Mahmut Paşa'nın bekası için tutuyorsan bence tutma gerçekten çok günah girersin. Çok günah. Sevzekliği bırak Sebahattin. Şurada benim sahurumu zehir, niyetimi de mundar etme. Vallahi ben de oruç tutacağım. Abdülkadir olmasaydı ben şu an ikteydim. Yalnız şu an itibariyle hiç kuşkum yok ki Abdülkadir Efendi hürriyet sevdalısı. Bu hürriyet fikrini bu Abdülkadir fitiliyle yutmuş. İçinde barut olmuş. Bu saatten sonra ne annesini dinler ne babasını dinler. Ne de olsa talebem sayılır. Elimde yetişti. Şehzadem benim. Lakin benim kafamı kurcalayan başka mesele var. Ne? Bu Sarahede'yi bizim sattığımızı Parvus Efendi işitirse işte o zaman işler yaş. Vallahi pederim, bir seçim yapmak zorundaydım. Kimse Sara Hedeya'nın yerine ölmedim diye beni suçlayamaz herhalde. Ama vallahi bu Parvus yüzünden iştahım kaçtı. Oh. Pederim? Çok yedim be kalkamıyorum. Bir yardım et yardım. Geldim pederim. Kalkamadım bir an. Buyurun. Ya, Buyurun. biraz uzanayım divana. Uzanın buyurun. Ne yediniz, ne yediniz? Yine karşılaştık. Sizle yaptığımız muhabbet hoşuma gitti. Devamını yapmak istedim. Maalesef Sara Hanım. Daha mühim işlerimiz var. Sohbet edemeyeceğiz. Murat Efendi'yi neden kaçırmak istediniz? Abdülhamit'ten çok sıkılmıştım. Ciddiyet hayat kurtarır. Sizi Murat Efendi'yi kaçırmaya iten sebepler neler? Neden Murat Efendi'yi kaçırdınız? Sizin yeni sultanınız yapacaktık. Kimlerle işbirliği yaptınız? Mahmut Paşa, Şehzade Abdülkadir, Kemalettin Paşa ve siz Tahsin Paşa.
Benim işbirliği yaptıklarım buradan kurtulmanın teminatı olacak Tahsin Paşa. O yüzden susacağım. Pek tabii. Mahkemede konuşursunuz. Kemalettin Paşa, Sara Hanım mahkemeye çıkıncaya kadar tutukludur. Osmanlı Devleti'nde sultanı tahttan indirmeye çalışmak suçtur. Cezası da idamdır. Sara Hedeye. Bunu bilin. Mahkemede ona göre savunmanızı yaparsınız. Bay Kornat, buyurun. Sara Hedeye gördüğüm kadarıyla halen dönmemiş. İlginç. Merak etmeyin, dönecektir. Birlikte çıktığı genç Sebahattin. Sıkı işbirlikçimizdir, ona güvenebiliriz. Buyurun. Bu işbirlikçilerin doğasına ters. İtimat ederseniz onları bozarsınız. Çalışmalarımız ne alemde? Gayet iyi, bir ilan üzerine çalışıyorum. İlan mı? Mahiyeti nedir? Vaat edilmiş topraklar. Malum, Filistin'den toprak alacağım. Filistin durduk yere Yahudilere neden toprak satsın? Orada zeytin ticareti yapmak için bir şirket kuracağız. Bu şirket Filistinlilerin değersiz arazilerine karşılık İstanbul Boğazı'nda onlara yalı arazileri teklif edecek. Kâr çok büyük, kimse hayır diyemez. Neyse. Bay Parvus'la toprak alım satım meselesini istişare ettik. Toprak alınacak fakat evvela ağırlık bu bölgelerde olacak. Evet, bu bölgeler de arz-ı mevudun içinde. Lakin neden burası? Abdülhamit demiryolu hamlesini yeniden başlattı. Demiryolu ihalesi kendi tasarrufumuzda olmasa da demiryolu hattı üzerindeki bölgeler toprak alımlarıyla kontrol altında olmalı. İşte yol almak diye buna derim. Güzel. Osmanlı'nın yaptığı tren yolu aslında Yahudi halkı için yapılmış olacak. Şimdi sırada payitahttaki yalı arazilerini almak var. Güzel. Hünkârım, size olan sadakatimi ispatlayabildim mi? İspatladınız. Herzl'la alakalı verdiğiniz istihbarat doğru çıktı. Öyleyse gidebilirim. Hayır. Bana silah lazım. Zarif Efendi. Ne tür silahlar hünkârım? Ağır, hafif. Harp silahı. Sizin Karadeniz'de bulunan geminizdeki silahlardan. Hünkârım, benim gemimdeki silahlar sizin işinize yaramaz. Onlar tabanca falan. Merak ettim, bir harp mi var? Hayret. Sizin gibi bir silah tüccarının bu kokuyu alamaması hayret. Hünkârım, bir harp çıkarsa sizinle çalışacağıma emin olabilirsiniz. Sadece sizinle. Elinizdeki silahların listesini yapın. Yeni silahlar varsa bize sunun. Parasını halledelim, siz de tedarik edin. Çıkabilirsiniz. En kısa zamanda hünkârım. En kısa zamanda. Kiminle savaşacağını öğrenmek istiyorsan silah tüccarlarını takip edeceksin. Karadeniz'deki gemiyi takibe aldırırım hünkârım. Kemalettin Paşam, hünkârımız telgraf şifresini çözdüyse direkt Vatikan'a mesaj yollasak da oradan beklesek ya cevabı. Olmaz. Diyelim ki biz şifreli mesajı gönderdik Hiram adına. Adamlar Hiram'ın kimin savaş açacağını bildiğini sanıyor. Ne soracağız? Osmanlı ile kim savaşacak diye mi soracağız?
Doğru. İnşallah Hiram Alçağı bir an evvel gelir de alır şu telgrafı. Ne yazıyor ki gönderdiğimiz telgrafta? Osman Efendi, fazla merak hem yaşamak için hem ölmek için yeterli sebep. Değil mi? Hadi hadi. Ben saraya gidiyorum. Tahsin Paşa telgrafı çek gel dedi. Siz de Hiram'ı gözetleyin. Tamamdır paşam. Seniham, hoş geldin. Hünkârımızın vakti hayır olsun. Zikri kabul olsun. Beni görmek istediğinizi söylemişsiniz. Gel. Seninle bir mesele konuşmak isterim. Hatice kızımız nasıllar? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok. Hayırlı bir mesele. Hatice ve Fehime kızlarımız evlenmek muradıyla buraya geldiler. Doğrudur. Şimdilik tek arzuları bu. Ben derim ki evvela Hatice kızımızı evlendirelim. Hatice kızımızın gönlünde sizin bildiğiniz biri var mıdır? Siz bilmezsiniz lakin ben gönlünde kim olduğunu bilirim. Gidip Hatice kızımıza müjdeyi veriniz. Salona gelsinler. Emredersiniz hünkârım. Emredersiniz. Kızlarım. Size büyük bir müjdem var. Ne oldu halacığım? Anlatsana halacığım, ne müjdesi? Hünkârımız beni yanına çağırdı. Ne dedi? Sizi evlendirmek istiyor. Sahi mi halacığım? Öyle kızım. Hatice'm, sen niye sevinmedin bu habere? Bilmem ki hala, kim bilir kiminle evleneceğiz. Hünkârımız münasibini bulur bize. Hünkârımız Hatice'min gönlünde biri var mı diye de sordu ama. Sen de bir şey diyemedin tabii. Ne diyeceksin ki? Diyemedim elbette. Lakin o söyledi. Ne dedi? Ne söyledi? Hatice'm, hünkârımız kemaletini işitmiş besbelli. Ben onun gönlündekini bilirim. Çağırın da muradına ersin dedi. Ne? Aman! Muradına ersin dedi. Öyle dedi. Allah'ım! Bırak ve hemen bunları. En mahir terzileri çağırtalım. En güzel elbiseleri diksinler. Dur kızım, acele etme. Önce bir hünkârımızı gör. Seni salonda bekliyor. Ondan sonra hepsini hallederiz. Abin Samer için çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Bu koca saray sen yokken zindan dumanı Arsem. Nefesini kaybetmiş bir güvercin gibi yarı ölü bir şekilde yolunu gözledim. Geldim işte şehzadem. Şükür. Çok şükür. Artık seni kaybetmeyi göze alamam.
Hep yanımda ol isterim. Ömer Efendi. Şehzadem. Terziye gidecekmişsiniz. Hünkârım beni sizi korumakla görevlendirdi. Hayatımı, kafamı, ruhumu değiştirirken hünkârımız kıyafetlerimizi de değiştirmemizi söyledi. Eşyalar maziyi hatırlatır. Gidelim. Gel Hürrem gel. Havadisleri dök de neşelenelim. Defteri Ruslara verdim. İngilizlerle masaya oturdular. Defteri verdiler, ajanlarını aldılar. Şimdi İngilizler defterdeki Hintli Müslümanları temizleyecek. Bu işte burada kapanacak. Fevkalade. Şimdi payitahtta Ramazan olmasa öyle bir sofra donatırdım ki Mahmut Paşa'yı hepten dinden imandan ederdim. Paşam. Hiram. Bay Zaharov. Pek bir neşelisiniz. Abdülhamit bana silah siparişi verecek. Sunum hazırlayacağım. Tabii ki keyifli olurum. Yahu siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Saklıyoruz tabii. Mahmut Paşam, yakında büyük bir savaş çıkacak. Savaş mı? Ne savaşı? Nereden çıktı bu savaş? Benim niye haberim yok? Kim kiminle savaşacak? Hristiyan alemi birlik olmuş durumda. Osmanlı'yı hesapta bir devletle savaşa çekecekler. Lakin tokadı hep birlikte sallayacaklar. Artık kim kimi devirir bilinmez. Fakat Abdülhamit yalnız. Abdülhamit sizden silah istediğine göre hangi devletle savaşacağını biliyor olmalı. Hünkâr, harbiden büyük oyuncu. Kiminle savaşacağını bilmiyor ama öğrenmek için tertip üstüne tertip kuruyor. Ama sizin de Abdülhamit'e küçük bir oyununuz olacaktır elbette. Elbette. Hünkâr, savaş patlamadan savaşın patlayacağı cepheyi bulamayacak. Ama biz aynı cephedeniz yahu. Şu savaşın kimlerle çıkacağını bana da söylesiniz de ben de ona göre vaziyet alsam. Olmaz. Olmaz. İran, bu savaşın hangi ülkeyle çıkacağını sen de mi biliyorsun? Paşam, bir yerlerde birileri ölecekse benim de bir miktar malumatım olur elbette. Gel kızım. Artık evlilik için vakit gelmiştir. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Sizler benim de kızım sayılırsınız. Naime ile birlikte sizin de mürüvvetinizi görmek beni bahtiyar edecektir. Bu aynı zamanda benim vazifemdir. Müteşekkirim hünkârım. İkinizin de gönlündekini bilirim. Gel kızım. Münasip olduğunu düşünürüm. Fikrini bilmek isterim. Münasip midir? Münasiptir babacığım. Gel kızım.
senin de gönlündekini bilirim. Şurada oturan genç, Kamelya'da. İmanlı bir çocuktur, dürüsttür. Hem bana hem de biraderi Murat'a sadakatle hizmet etmiştir. Hem sen de ona gönlünü açmışsın. Siz bu hanedana yakışır bir damat olursunuz. Allah tamamını erdirsin, mutlu mesut etsin. Kızım, Kemalettin'le düğününü Hatice ile Vasfi'nin düğünüyle beraber yaparız. Bayram bir geçsin, tamamını erdiririz. Çıkabilirsiniz. İnşallah Hatice muradına kavuşur. İnşallah halacığım. Abla ne oldu Hatice? Hatice! Tamam, mahvettin her şeyi. Bırak kardeşini, ne yapıyorsun sen? Vallahi senin yüzünden. Hatice bir sakin ol. Ne oldu, anlat bakayım, sakinleş. Ne anlatayım? Mahvettiniz beni. Hırsınıza kurban ettiniz benim sevdamı. Tamam Hatice'm, tamam. Söyle kızım, ne oldu? Söyle de bulalım bir çaresini, ha? Senin çare dediğin bana zevc oluyor. Sünepe pası her şeyi anlatmış hünkâra. Tamam kızım. Tamam, bir sakin ol önce. Ben gidip Kemalettin'le konuşurum. Ne Kemalettin hala? O Naime ile evleniyor. Sultanım, İngiliz ve Alman demiryolu şirketi temsilcileri huzura kabulü bekler. Hünkârım, takdim edeyim. Lord Conrad. Ekselanslarını selamlarım. Hünkârım, Baron Adam Rudolf. Benim için sizin karşınızda olmak çok büyük bir heyecan ekselansları. Siz Şark'ın büyük hükümdarı Sultan Abdülhamit Han'ı hürmetle selamlıyorum. Buyurunuz. Kıymetli temsilciler, demiryolu hattımız budur. Herkes bu güzergah üzerinden tekliflerini getirecek. Bazı şartlarımız olacak. Demiryolu Hicaz'a ulaşana kadar Müslüman mühendisleri siz eğiteceksiniz. Hicaz bölgesini sadece Müslüman işçi ve mühendisler yapacaktır. Hünkârım, biz Türk mühendisleri yetiştirip işi öğretiriz. Lakin Hicaz'a kadar devam edip işi bitirmeyi isteriz. Maalesef Lord Conrad, harem-i şerife Müslümanların dışındakilerin girmesi yasaktır. Hassasiyetinizi anlıyorum. Tekliflerinizi getirmeden önce son bir şartımız daha olacak. Güzergahı sonradan açıklamak kaydıyla 150 kilometrelik bir hattı işe başlamadan yapmayı kabul edeceksiniz. Ama hattı bilmeden kabul etmemiz zor. Şartlarımız bu. Bay Conrad. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz.